Herkese merhaba. Bu yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün gerçekten inanılmaz dramatik, bir o kadar da sarsıcı bir hikayeyi konuşacağız. Lut peygamber. Ama hemen baştan belirteyim, bu konuyu sadece ve tamamen Hristiyan inancının temel metni olan kutsal kitap perspektifinden, yani eski ve yeni ahitte anlatıldığı haliyle ele alacağız. Hazırsanız, antik çağların o tozlu yollarında, ateş, yıkım ve inanılmaz zor seçimlerle dolu bu serüvene hemen başlayalım. Peki, hadi hemen konuya dalalım. Kutsal kitap onun için ne diyor? Bakın, size burada sıkıcı, ezbere dayalı, kuru bir teoloji dersi vermeyeceğim, söz veriyorum. Bunun yerine insan doğasını, inancı, zaaflarımızı ve ilahi adaleti gözler önüne seren, nefes kesen tarihi bir anlatı bulacaksınız. Çünkü Lut'un hikayesi öyle sıradan eski bir efsane falan değil. Baya karmaşık ve karanlık bir dünyada yolunu bulmaya çalışan bir adamın hayatta kalma mücadelesi. Birinci bölüm. İbrahim'le yolculuk, amca ve yeğenin yolları ayrılıyor. Şimdi Lut'un hikayesi aslında büyük amcası İbrahim'le o meşhur Harran'dan çıkışıyla başlıyor. Birlikte büyük bir inanç adımı atıp Kenan topraklarına doğru yola koyuluyorlar. Yolculuk uzun, zorlu ama bir yandan da inanılmaz zenginleşiyorlar. Her ikisinin de sürüsü, altınları, gümüşleri o kadar çoğalıyor ki adeta o topraklara sığamıyorlar. Çok geçmeden çobanlar arasında otlak kavgaları patlak veriyor. Bazen sahip olduğunuz büyük zenginlikler en zor ailevi kararları almanıza sebep olabilir, değil mi? İşte tam da bu yüzden barışı korumak adına o zor ayrılık kararını almak zorunda kalıyorlar. İşte bu kırılma anında İbrahim gerçekten çok yüce gönüllü davranıp seçimi yeğenine bırakıyor. Lut şöyle bir çevresine bakıyor ve gözlerini bugünkü Ürdün Vadisi olan Şeria Ovası'na dikiyor. Kaynaklara göre burası o kadar yeşil, o kadar sulak bir yer ki adeta Rabbin bahçesi gibi. Lut, bu dış görünüşün o muazzam cazibesine kapılıp vadinin tümünü kendine seçiyor. İbrahim ise Kenan topraklarında kalıyor. Ama bakın, bu öyle sıradan bir taşınma falan değil. Bütün bir kaderi, o dramatik sonu hazırlayan, o meşhur ölümcül seçimin ta kendisi. İkinci bölüm. Sodom'a yerleşim, günahkar şehrin ortasında. Lut gidip o güzelim kentin Sodom'un hemen dibine çadırını kuruyor. Ama o büyüleyici yeşilliğin ardında kapkaranlık bir gerçek var. Sodom halkı yozlaşmış ve büyük günahlar içinde. Üstelik şehrin bu karanlık yüzü savaşı da beraberinde getiriyor. Bölge kralları birbirine giriyor, Sodom yeniliyor ve düşman krallar Lut'u tüm mallarıyla esir alıyor. İşte burada Yaratılış kitabındaki o çok çarpıcı detayı görüyoruz. 318. İbrahim, yeğeninin kaçırıldığı duyar duymaz, evinde talim görmüş tam 318 adamını topluyor, düşmanın peşine düşüp Lut'u sağ salim kurtarıyor. O derin aile bağının nasıl sapasağlam kaldığını görüyor musunuz? Üçüncü bölüm. Meleklerin ziyareti ve yıkım, ateş ve kükürt. Sodom'un kötülüğü artık o kadar çığırından çıkıyor ki ilahi bir müdahale kaçınılmaz oluyor. Yaratılış kitabının 19. bölümüne göre bir akşam vakti kente insan kılığında iki melek geliyor. O sırada Lut kentin kapısında oturuyor. Ki bu detay önemli, yani toplumda saygın bir yeri var demek bu. Lut bu iki yabancıyı görür görmez fırlıyor, yerlere kadar eğilip onları evine davet ediyor. Onlar yok, biz meydanda kalırız deseler de Lut şehrin ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için inanılmaz ısrar ediyor. Onları evine alıyor, kendi elleriyle onlara mayasız ekmek pişiriyor. Fakat asıl dehşet gece çöktüğünde başlıyor. Şehrin genç yaşlı tüm erkekleri evi sırıp o misafirleri istiyorlar. İşte burada gerçekten şok edici bir an var. Lut, o antik dünyanın misafirperverlik kuralları gereği sırf konuklarını korumak uğruna çaresizce kendi bekar kızlarını bu öfkeli kalabalığa teklif ediyor. Evet, bugünden bakınca bunu duymak çok sarsıcı ama biz burada sadece antik metnin yazdıklarını tarafsızca aktarıyoruz. Tabii kalabalık bu teklifi reddedip kapıyı kırmaya kalkışınca melekler hemen Lut'u içeri çekiyor ve dışarıdaki o öfkeli kalabalığı mucizevi bir şekilde kör ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla inanılmaz bir aciliyet başlıyor. Melekler Lut'a karısını ve iki kızını alıp hemen kaçmasını ve kesinlikle arkalarına bakmamalarını söylüyor. Lut biraz oyalanınca melekler resmen ellerinden tutup onları zorla şehrin dışına çıkarıyorlar. Onlar Suar adında küçük bir kente varır varmaz gökten Sodom ve Gomorra'nın üzerine ateşli kükürt yağıyor. O yemyeşil vadi içindeki tüm o hayatla birlikte saniyeler içinde yerle bir oluyor. Dördüncü bölüm. Tuzdan heykel, geriye bakmanın bedeli. İşte hikayenin en trajik ve ikonik anlarından biri.
Metin bize çok yalın bir şekilde anlattığı kadarıyla meleklerin o "arkana bakma" şeklindeki kesin ilahi emrine rağmen Lut'un eşi kaçarken dayanamayıp geriye dönüp bakıyor. Ve bu itaatsizliğinin sonucu olarak o an oracıkta tuzdan bir sütuna dönüşüyor. Metin bunu sadece yazar ve geçer. Geride bıraktığı o hayata ya da günahkar şehre duyduğu o anlık özlemin bedeli maalesef taşlaşmak oluyor. 5. Bölüm. Mağaradaki sır, dağdaki karanlık günler. Sizi şimdiden uyarmalıyım ki, hikaye bundan sonra gerçekten çok karanlık ve tartışmalı bir hal alıyor. Biz burada yine metnin tarafsız bir habercisi olmaya devam edeceğiz. Felaketten kurtulan Lut, Soar'da kalmaktan korkup, 2 kızıyla birlikte dağlara kaçıyor ve izole bir mağaraya sığınıyor. Yaratılış kitabının aktardığına göre, kızları dünyada kendileriyle evlenecek hiçbir erkek kalmadığını düşünüyorlar ve soylarını sürdürmek için bir plan yapıyorlar. 2 gece üst üste babalarına bolca şarap içirip onu sarhoş ediyorlar ve onunla birlikte oluyorlar. Metin, Lut'un tüm bu olup bitenlerden tamamen habersiz olduğunu özellikle vurguluyor. İşte bu karanlık birleşmeden doğan çocuklar, gelecekte İsrailoğullarının hem akrabası hem de komşuları olacak o ünlü Moab ve Ammon halklarının ataları oluyor. 6. Bölüm. İncil'de Lut'un yeri doğru bir adamın çilesi. Bunların ötesinde asıl ilginç olan şu ki, Yeni Ahide yani İncil'e baktığımızda Lut figürünün bambaşka bir şekilde yeniden değerlendirildiğini görüyoruz. Örneğin 2. Petrus mektubunda karşılaştığımız bu alıntı gerçekten çok çarpıcı. İncil, Lut'u sadece bir felaketsede veya zayıf karakterli biri olarak kestirip atmaz. Onu, o korkunç yozlaşmanın tam ortasında kalmış doğru bir adam olarak tanımlar. Düşünsenize, çevresindeki o ahlaksızlıkları, o yasasız işleri gördükçe her gün kendi içinde ıstırap çeken, vicdanı adeta işkence gören bir inanç adamı. Ve İsa Mesih'in Luka İncil'indeki o sarsıcı sözleri. İsa dünyanın son günlerinden bahsederken, o dönemin umursamaz hayatını, İnsanların dünyevi telaşlara dalıp gitmesini örnek gösteriyor ve çok keskin, unutulmaz bir uyarıda bulunuyor. Lut'un karısını anımsayın. İnanılmaz bir ifade değil mi? Geçmişe tutunmaya, artık ardımızda bırakmamız gereken o zararlı şeylere dönüp bakmaya karşı zamansız bir uyarı. Ve bitirirken size şunu sormak istiyorum. Lut'un o kaotik ortamda, o kusurlu çevrede yaşadığı içsel çileyi, o büyük mücadeleyi gördük. Peki ya biz? Bizler kendi dünyamızdaki o ahlaki Sodomların tam ortasında yaşarken bundan ne kadar etkileniyoruz? Geçmişe dönüp bakmamak, ilerlemek konusunda ne kadar başarılıyız? Bu binlerce yıllık hikayenin bugünkü hayatımıza ayna tutması gerçekten büyüleyici. Bu derin açıklamaya bana katıldığınız için çok teşekkürler. Umarım bu anlatı zihnimizde yeni pencereler açmıştır. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.